En sık kullandığınız eşyalar hemen ulaşabileceğiniz yerde mi? Ben bu tip eşyaları açık bir rafta tutuyordum ve açık söylemek gerekirse pek düzenli durduğu da söylenemezdi. Çok fazla kullandığım kablolar, piller, kırtasiye eşyalarını çok fazla yer kaplamadan kolayca erişebilmek ve bir şarj istasyonu da oluşturabilmek için böyle bir sisteme geçtim. Bu minimal düzen işimi oldukça kolaylaştırdı ve üretkenliğimi de arttırdı. Ayrıca bu panodaki parçaların yerlerini ihtiyaçlarıma göre istediğim zaman da değiştirebiliyorum. Yani bütün parçalar yer değiştirebiliyor. Merhaba, ben Enes. Bugün bu duvar düzenleyicimi ve şarj istasyonumu inceleyeceğiz. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarım için abone olmayı unutmayın. Aslında bu bir set olarak satılmıyor. Yani en alttaki gördüğünüz parçanın adı SCADIS çok amaçlı pano olarak geçiyor. 3 farklı boyda bulunabiliyor. Benim kullandığım 76 santime 56 santim boyutunda. Üzerindeki parçaları ayrı ayrı olarak istediklerinizi alabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi tasarlayabiliyor ve çok farklı kullanım amaçlarına göre mutfakta, banyoda, çalışma odalarında 2, 3, bazen de 4 tanesini yan yana getirip de kullananlar bile var. Bu panoyu duvara monte etmek oldukça basit. Kutu içerisinden bir adet duvara sabitlemeye yarayan uzun bir demir, 2 tane alt köşelere takmak için takoz ve 4 tane de elle sıkılabilen vida geliyor. Takacağınız yeri ayarladıktan sonra duvara 2 tane delik açıp dübel yerleştirmeniz gerekiyor. İlginç bir şekilde bu dübeller kutu içerisinden çıkmıyor ama en küçük boydaki dübeller işinizi çok rahat bir şekilde görecektir. Panonun bağlanacağı demirin bir ucunu sağa ve sola kaydırmak için, diğer ucunu da yüksekliğini ayarlayabilmek için bu şekilde yapmışlar. Oldukça ince düşünülmüş bir detay. Ben yine de yamuk durmaması için su terazisi kullandım. Demiri duvara sabitledikten sonra yanında gelen 2 vida ile beraber elle sıkabiliyorsunuz. İsterseniz tornavida da kullanabilirsiniz. Alt tarafında ise herhangi bir sabitleme işlemi yok. Duvara doğru eğimli durmasın diye bu 2 tane takozu da sağ ve sol köşelere takıyoruz. SCADIS'in parçaları gördüğünüz gibi bu deliklere takılıyor ve istediğiniz parçayı istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Her parçanın arka tarafında panoda sabit durabilmesi için bir çıkıntılar bulunuyor. SCADIS panoda kullanabileceğiniz bazı aksesuarlar şunlar. Bu bir kalemliğe benzese de ben bir tanesine kalemlik ve kırtasiye eşyalarını, diğerine ise kullandığım ikinci bir lensimi koydum. Bu kalemlik metal bir malzemeden üretilmiş. Panonun kendisi ise sert plastik, ancak herhangi bir esneme söz konusu değil. Oldukça sert ve dayanıklı bir malzemeden üretilmiş. Kalemliklerin üzerinde gördüğünüz üçlü set ise yerinden çıkabiliyor ve ufak tefek şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Şeffaf olduğu için de hangisinin içinde ne var rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben içlerine pilleri, USB bellekleri ve SD kartları koydum. Uzun ve kısa şeklinde kancalar da bulunuyor. Bunlara benim gibi kablolarınızı asabilirsiniz veya 2 tanesini yan yana getirip bu şekilde farklı objelerinizi de bunların üzerine koyabilirsiniz. Veya bu şekilde kulak üstü kulaklıklarınızı da asabilirsiniz. Bu üstteki 2 büyük rafın yanına ise altılı priz yerleştirdim. 2 tane 3 çıkışlı U-Green adaptör ve kısa kabloları kullanmadığım zaman bu şekilde küçük kancalara taktım. Bu rafları şarj istasyonu olarak kullanıyorum. Şarja taktığım cihazları da bunların içerisine yerleştiriyorum. Onun altındaki bölüme ise defterinizi veya okuduğunuz kitabı koyabilirsiniz. Veya benim gibi tablet şarj yeri olarak da kullanabilirsiniz. Benim almadığım daha farklı aksesuarlar da bulunuyor bu SCADIS pano için. Evet, benim teknoloji duvarım bu şekilde. Devamlı kullandığım aksesuarlarım elimin altında. Duvara monte edildiği için ve çalışma alanım da küçük olduğu için fazla yer kaplamıyor. İleride farklı kullanım senaryolarına da oldukça uygun bir pano. Hatta burada gördüğünüz ayrı bir SCADIS panoya da kulak üstü kulaklıkları uzun kancalara takarak bu şekilde bir arka planda oluşturdum. Umarım bu farklı videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarımı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bye.